Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir ressam beresi çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Sadece bir günde bir bere yapabilirsiniz. Daha önceden beni izleyen, takip eden arkadaşlarım tabii ki bu atkıyı hatırlamışlardır. Şöyle takım olsun diye aynı renklerle bir ressam beresi çalıştım. Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz diyorum ve iplerime geçiyorum. Arkadaşlar ip ne kadar gitti derseniz şöyle bir ip kullandım. 3 renk kullandım. Ee, Elinizde arta kalan yünleri değerlendirebilirsiniz bu şekilde. İlk yeni açmıştım bunu, gördüğünüz gibi bu kadar gitti, arttı bile. Yani yarımşar yumaktan daha az gidiyor 3 renk yaptığınızda. Eğer tek renk yaparsanız 1,5 yumak yine de elinizde bulunsun. Bir yumak tam gelecektir ama yine de biraz daha büyük yaparsanız 1,5 yumak elinizde bulunsun diyorum. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Sizler lütfen elinize uygun tığlarla örün diyorum. Çünkü hepimizin elinin ayarları farklı olduğu için hepimizin elinde farklı ebatlarda olacak. O yüzden zaten her videomda sizlere ölçü veriyorum. Benim için sayı değil, benim için ölçü önemli arkadaşlar. Büyüklük ve küçüklük konusunda. Evet, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz ve ücretsiz kalacaktır. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına yorum yapıp beğenirseniz bana çok büyük bir destek olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle ipimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içine 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Çektiğim zincirle beraber toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 3 4 ve 5. Şimdi 6.'da renk değiştireceğim. Hemen ipimi şöyle almak istiyorum. Siyah ipimi. Hemen 6.'yı yapıyorum. 2 ilmek kapattım. 2 ilmeği kapatmıyorum ve siyahla kapatıyorum. Şöyle ipimi sıkıştırdım. Hemen şunları bir bağlayayım ben öncelikle. Çözülmemesi için. Evet, bir kere bağlasak yeterli olacak. Şimdi şu turuncu ipi de arada yürüterek 6 tane siyahla yapıyorum. 1 2 3 sihirli halkamın ipini tutup şöyle ortayı küçültüyorum. 4 5 ve 6.'da 2 ilmek aldım. 2 ilmeği şöyle ipimi değiştiriyorum. Turuncuyla kapattım. Hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. İçinden kaydırarak geçirdim. Sihirli halkamın ipinden tutup iyice ortayı şöyle küçültüyorum. Şöyle 2 rengi elde etmiş olduk. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Siyah ipimi arada yürütüyorum. Tığın başını doladım. Her bir trabzan tepesine 2 tane. Bakın şunu dönüşte tamamlayacağım. Bakın burada hemen yanındakine battım. 2 tane. Her bir trabzan tepesine 2 tane yapıyorum ama siyah ipimi arkada yürütüyorum. 12 tane toplamda trabzanım vardı. Bu bittiğinde toplamda benim elimde 24 tane trabzanım
olması gerekiyor. Bakın çift çift batıyorum. Her bir trabzana çift batıyorum. Evet. Renk geçişlerini de göstermek istiyorum. Bakın son trabzanımda hemen ikinciyi yaparken ilmek aldım. İkisini kapattım. Turuncuyu bıraktım. Siyahı aldım. Siyahla kapattım. Şimdi turuncuyu arkada yürütüyorum. Ve siyahla her bir trabzan tepesine 2 tane. Geçişleri anlatmak için burada kesme yapmak istemiyorum. Geçişler bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle iki rengi de uygulamış oluyoruz. Bunu direkt bu şekilde 3 renkte yapabilirsiniz. O zaman 2 tane ipi arkada yürütmeniz gerekecek. Evet, bu şekilde her bir trabzan tepesine ikişer kez batıyorum. Arkada turuncuyu yürütmeyi unutmuyorum. Sonuncu siyahın birincisini yaptım. İkincisini yaparken 2 kapattım. İkincisini turuncuyla kapatıyorum. Ve turuncuyu burada ilk başta bir tane ile başlamıştık. Onu çift yapıyorum. Arkada siyah ipimi yürütüyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Şu siyahı da tığımın üzerinden geçiriyorum ki yükselteyim. Kaydırmayla kapattım ve bu şekilde ikinci sıramı da yapmış oldum. Şimdi bu sırada bir tek bir çift yapacağız. Yine arkada siyahı yürütüyorum. Bir zincir çektim. 2 ve 3. Yine bunu tek bırakıyorum. Dönüşte bunu çift yapacağız. Şimdi bir tane tek yapmış oldum. Bir tane çift batıyorum. Bir tek bir çift. Bakın şimdi buraya yine aynı yere battım, çift. Hemen yanındakine tek batıyorum. Hemen yanındakine çift. Bir, aynı yere battım, 2. Tek batıyorum, çift batıyorum. Tek dediğim yani bir tane trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer trabzana çift dediğim yere ise aynı trabzan tepesine 2 tane trabzan yapmış oluyorum arkadaşlar. Bir tek, bir çift. Bir tek. Hemen son rengime geldim. Çift yapacağım buraya. Birincisini yapıyorum. İkincisinde renk değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi hemen arkaya attım. Siyahla kapattım. Şimdi buraya çift yaptığımız için arkada turuncuyu yürütüyorum. Buraya çift yaptık. O yüzden siyahı tekle başlıyorum. Bir tane yaptım. Hemen yanındakine çift batıyorum. 1 2. Bir tek, bir çift. Şimdi eminim ki anlaşıldı. Sıra sonuna kadar demiyorum. Siyahın son trabzanına kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bir tek bir çift geldim. Sonuncu trabzana tek denk geliyor. Tek yaparken ikisini kapattım. İkisini turuncuyla arkada siyah ipimi yürütüyorum. Bakın burada geride bir tane turuncu ipimiz var. Tekle bitirdiğim için şöyle bakıyorum. 1 2 ile bitiriyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım.
ilmeği üzerine aldım. Kaydırmayla kapatıyorum. Bu şekilde 3. sıramı da bitirdim. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 2 tek 1 çift tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın tepesine 1 2 üçüncüye çift batıyorum. Yani 2 tek 1 çift. 2 tek 1 2 üçüncüye çift batıyorum. 2 tek 1 çift yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle renk sonuna kadar devam edelim. Evet. Burada çiftimi yapıyorum. Çok pardon. Şöyle 2 tek sonuncuya çift geliyor. Çiftim yani ikinciyi yine siyahla kapatıyorum. Ve burada çiftle bitirdiğim için siyahı tekle bitiriyorum. 1 2 tek yaptım. Üçüncüsünü çift batıyorum. 1 2 2 tek ve 1 çift. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Bakın çiftteyim. O yüzden burada çifte bitirdim. Bir siyahla tek yapıyorum. Bu teki turuncuyla kapattım. İkinci teki turuncuyla yaptım. Ve buraya yine çift yapıyorum. 1 2 Burada ne yapıyorum? İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Ve 1, 2, 3, 4. sıradayız. Ve şimdi arkadaşlar yine 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3 tek, 4. çift. 1 aynı yere battım. 2 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4.'ye çift batıyorum. Renk sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. 3 tane tek yaptım. Sonuncu rengime yine çift yapacağım. Çifti ikisini kapattım. İkisini siyahla kapatıyorum. Arkada turuncuyu devam ettiriyorum. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4. de çift batıyorum. 3 tek, 1 çift. Yine burada renk sonuna kadar devam edelim. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Çiftimi yaptım. 1 tek, ikinci tekte rengimi değiştiriyorum. 3. teki turuncu ile yapıyorum. 4 tek, ve 1, hemen dibine batıyorum. 2 ve ilk çektiğim zincir tepesine batıyorum. Şunu da üste alıyorum tabii ki. Kapatıyorum. 1 2 3. Eminim ki anlaşıldı arkadaşlar. Beraber 4 tekede kadar devam ettik. Hemen şöyle bir ölçüyorum. Evet, ben toplamda ya 18 ya da 20 santime kadar bu şekilde iki renk örüp diğer renge geçmeyi düşünüyorum. Bu şekilde ben biraz daha örüp hemen dönüyorum arkadaşlar. Bu ilerlemede nasıl ilerleyeceğiz? 4 tek 1 çift yapmıştık. 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift, 7 tek 1 çift şeklinde, eğer sadece iki renk yapacaksanız 28 santime kadar bu şekilde
tek tek arttırma yaparak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 7 tek bir çift olana kadar ördüm ve burada ben iplerimi keseceğim. Kaydırma yaptım, bir zincir, ipimi kesiyorum. Turuncuyla işim bitti. Yine siyahı kullanacağım ve kremi kullanacağım arkadaşlar. Şöyle iplerimi karıştırmadan şunları da şöyle içten yürüterek saklayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi siyah tarafa krem, turuncu tarafa ise siyah şeklinde çalışmayı düşünüyorum ki hırkamıza uysun diye. Ben hırkayı uydurmaya çalışıyorum. Umarım sizlerin renkleri daha güzel olur. Hemen bakın. Santimi de vermek istiyorum şöyle. Ben ne kadar örmüşüm. Hemen şöyle bakalım. 20 santim birazcık geçmişim. 21 santim olmuş. Şimdi bu yeni renklerle 28 santim olana kadar yine arttırma yaparak örmeye devam edeceğim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi en son 7 tek bir çifte bırakmıştım. Şimdi burada şöyle hemen teklerin tepesinde böyle başlamak istiyorum. Evet, teklerden başlamak istiyorum. Tekin herhangi bir trabzanın tepesine battım. 1-2 zincir çektim. Şu anda bir tekim. 2 tek. 3 tek. 4 tek. 5 tek. 6 tek. 7 tek. Artık ipleri arkada yürütüyorum. 8 tekrar sayın, 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir çift yapıyorum. Bir altta 7 tek bir çifti. Şimdi 8 tek bir çift yapıyorum. Renk sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. 8 tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Evet arkadaşlar, 8 tane tekimi yaptım. 9'uncuya çift batıyorum. Bu çifti yarım yapıyorum, bakın. Çiftin ikincisini yarım kapattım ve hemen krem rengime geçiyorum. Krem rengimle kapattım. Hemen buraya bir tane düğüm atıp öyle alttan yürüterek devam edeceğim. Evet. Çiftimizi yapmıştık zaten burada. Şöyle alttan tüm iplerimi yürütüyorum. Yine burada 8 tane tek, bir tane çift şeklinde ilerliyorum. Ben burada ip geçişlerini size göstermek istedim arkadaşlar. Yoksa yine aynı şekilde 28 santim olana kadar, işte şu anda 8 tek, 9 tek, 10 tek bir çift, artık kaça kadar sizin ipiniz ince mi kalın mı bilemiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben ölçü ölçü ilerleyeceğim. Şu anda şöyle baktığımda kaç santimdeyiz? Şöyle bakıyorum. 21,5 santim olmuş. 22 santim civarı. 28 santime kadar artık bu renklerle çalışıyoruz. Yine bir önceki renkte ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Artık siyahın üzerine krem, buraya da siyah 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 devam ediyoruz. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Dediğim gibi 28 santim bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda yeni renklerle 3 sıra ördüm. 10 tek bir çift olarak bu arttırmaları bitirdim. Toplamda kaç sıra yapmış olduk?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra yaptık. 10 tek bir çift yapmış olduk. Şimdi artık eksiltmelere geçeceğiz. Şöyle hemen ölçü de vermek istiyorum. Onu da kaçırmayalım. Toplamda 28 santim. Sizin ipiniz ince olur, kalın olur, değişik olur. Ama bizim toplamımız şöyle baktığımızda 28 santim olması gerekiyor. İdeal boy. Siz daha salaş olmasını istiyorsanız bir sıra daha örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ideali bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi artık eksiltmelerimize geçeceğiz. Hemen burada 10 tek bir çiftle bitirmiştik. 2, 3. Şimdi hemen şöyle yanına batıyorum. Hatta şöyle dibine batarak başlayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek yapıyorum. Tığın başını doladım. İlmeği aldım. 3 ilmeğim var. Hemen yanındakine de batıyorum. 10'uncuyu kesmiş oluyorum. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çok pardon. Şöyle kesmeyi 9 tane tekimi yaptım. İlkine battım, ilmek çektim. Tığın başına battım. İkinciden ilmek çektim. Bunu 2 kere de kapatıyorum. Tek de kapatmıyoruz. Çok pardon. Bu şekilde kapattım. Şimdi yine hep tekli trabzana gidiyor aklım. Önceden ördüğümüz hırkayla bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek, 9 tane ikili trabzan yapıyorum tek şekilde. Şimdi kesmeyi tekrar göstereceğim. Tığın başını doladım. Önümdeki ilmeğe battım, ilmek aldım. Hemen yanındakine tığın başını dolamadan batıyorum, ilmek alıyorum. Bu ilmekleri 2 2 şu önce 2 kapattım, daha sonra 3 kapatıyorum. 2 kere de kapatmış oldum. Eminim ki anlaşıldı. 9 tek bir kez şeklinde bu sırayı bitirelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. 9 tek bir çift ördüm. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp şöyle diğer rengimi de üste alarak kaydırma yapıyorum. Şöyle bir de göstermek istiyorum. Bakın, bol anlamımız oldu zaten. Şöyle içe doğru kıvrılmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bu sırada bir önceki sırada 9 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 8 tek bir çift. 3 zincirimi çekiyorum. Arkada diğer ipimi de yürütüyorum. Hemen başlıyorum saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tekimi yaptım. Şimdi kesiyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım, ilmek aldım. Şunları tutuyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tığın başını dolamadan battım, ilmek aldım. Bu 2 ilmeği bir anda kapattım. 3 ilmek kaldı. Üçünü de aynı anda kapatıp kesme işlemini yapıyorum. Şimdi bu sırada 8 tek bir çift. Bir sonraki sırada 7 tek bir çiftle bitirmeyi düşünüyorum. Ama
Eğer benim için kısa olursa, çünkü ipten ipe değişiyor. Diğer modellerimde hep ben 3 sıra yapmıştım. Ama bu ipi bilmiyorum. O yüzden başıma takıp ölçeceğim. 7 tek bir çifte de bırakabilirim. 6 tek bir çifte de bırakabilirim arkadaşlar. Bu şekilde 8 tek bir çiftteyiz. 7 tek bir çift yapalım. Daha sonra da videonun devamında devam edelim. Çünkü dediğim gibi bilmiyorum. 6 tek bir çifte yapabilirim. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. Burayı dikkatlice izlerseniz çok sevinirim. Çünkü şöyle sırayla anlatmak istiyorum. Bakın. Öncelikle arttırmalar yaptık. Kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra arttırmamızı yaptık. 12 sıra sonra eksiltmelere geçtik. Eksiltmeyi kaç sıra yaptım arkadaşlar? 1, 2, 3 sıra eksiltme yaptım. Yani 9 tek bir çift, 8 tek bir çift, 7 tek bir çift olarak ördüm. Daha sonra bana bu açıklık, burası yeterli geldi. O yüzden bir sıra arttırma eksiltme olmadan ördüm. Şöyle hemen şu açıklığı ölçmek istiyorum. Şöyle 20 santim kadar bir açıklık kaldı. Şöyle tam ölçelim de 19 santim. 19 santim benim için yeterli oldu. Şöyle başınıza geçirin. Başınızdan geçiyor. Birazcık da bolluk kalıyorsa tamamdır. Sonuçta lastik yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sıra eksiltmemi yaptım. Sadece bir sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan ördüm. Krem ipimi, daha doğrusu gri ipimi, niye krem diyorsam, kesiyorum. Krem ipimle işim bitti. Sadece lastiğini ben siyahla yapmak istiyorum ama iki renk yapabilirsiniz. Hemen bu ipi alıyorum. Şöyle herhangi bir ilmeğe battım. İşimizi sağlama alalım. Buraya bir düğüm atalım, değil mi? Çözülmesin. Daha sonra bunu hemen içten saklıyorum. Normalde ben sihirli halkanın ipini de baştan saklardım ama bu sefer unutmuşum. Neyse, beraber saklarız artık. Evet, ama lastiğini de gri siyahta yapabilirsiniz. Yine geçiş yöntemlerini aynı yaparsınız. İkisini de o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bakın, sihirli halkamın ipini şöyle iyice çekiyorum. Herhangi bir ilmekten battım. Bir düğüm attım. Daha sonra içeriden gizliyorum. Muhakkak bunu yapın. Sihirli halkayı ben çok güzel yapıyorum, hayatta çözülmez deyip sihirli halkanıza lütfen güvenmeyin. Bu düğümü muhakkak atın arkadaşlar. Benden size uyarı. Evet. İşte temizliğimizi de yaptık. Lastik bölümüne geçebiliriz. Ben başıma deneyerek yapıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu normal yetişkinlere göre ideal boydur. Ama yine de hani deniyorum, ideal boy olmayabilir benim başım. O yüzden deneyerek yapıyorum. Yine bakın, burada 3 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki, yani aşağısındaki, şöyle bakın, dibindeki buna denk geliyor. Hemen şöyle önden beline doladım. İkili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın, bir önden beline doladım. İkili trabzan yaptım. Bir arkadan beline doladım. İkili trabzan yaptım. Bir önden bir arkadan komple bu şekilde devam ediyoruz. Ben az önce dediğim gibi lastik bölümünü de çift renk yapabilirsiniz. Yine alttan yürütüyoruz ipimizi. İlk iki ilmeği kapatıyorum. En son iki ilmeği de diğer gri ile kapatıp diğer renge geçiyorum. Yani işlem aynı şekilde ilerliyor. Ben bu sırayı bir önden bir arkadan ikili trabzanı yaparak devam ettiriyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son olarak arkadan ilmeğimi alıyorum.
İki trabzanımı yaptım. Ve ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şöyle siyahta ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bakın, önden aldıklarımı önden, arkadan aldıklarımı ise arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapacağım. Bakın, önden doladığımı önden, arkadan beline doladığımı arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Lastiğimi bu şekilde yapacağım. Tüm sıralar bu şekilde olacak. Önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak öreceğim arkadaşlar. Lastiğimiz de bu kadar kolay. Kaç sıra yapacağız? Ben 3 sıra örmeyi düşünüyorum ama tabii bu 4 sıraya kadar çıkabilir. Yine dediğim gibi başıma takıp ölçüp o şekilde yapacağım. Şimdi benim düşüncem 3 sıra örmek. Bir üstteki sıralarda aynı şekilde sıranın sonuna geldik. Önden beline doladıklarımızı önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, toplamda 3 sıra ördüm ve yine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu iğneyle de saklayabilirsiniz. Şu anda ben iğnemi bulamadığım için bu şekilde kapatıyorum ama iğneye batırıp şöyle dikerek rahatça kapatabilirsiniz. İçten şu şekilde yürütüyorum. Bu şekilde de kesinlikle gördüğünüz gibi bitirme yönü belli olmuyor. Şöyle uzunca saklayacağım. Eğer bir problem olursa ipimi daha sonra rahatça saklayabilmem adına uzunca saklıyorum. Ve arta kalan ipimi kestim. Ve evet, ressam Verem hazır. Şöyle 3 renkte yaptığımız gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bunu yine her zamanki doğaçlama ördük. Gördüğünüz gibi renkler hep doğaçlama oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Tabii ki renk kombinasyonu tamamen size ait. Umarım ayrıntılı şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.